Herkese merhaba. Bu videomda daha önce short videosunu paylaştım. Çanta askısı yapımını anlatacağım. Kendime polyester makrame ile bir kol çantası hazırladım. Onun için de bu askımı tasarladım. Dediğim gibi bu askının yapımıyla alakalı kanalımda kısa bir shorts videosu var. O videomda sesli anlatım yapmadım. Sesli anlatımdan faydalanarak örmek isteyenler için de bu videomu paylaşmak istedim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen anlatımıma geçmek istiyorum. Yapımı çok kolay. Askımı şöyle detaylı bir şekilde göstereyim bakın. Her iki tarafı da aynı görsele sahip. Çok şık bir çanta sapı elde etmiş oldum. Dediğim gibi yapımı çok kolay. Hemen yapımına geçelim. Ben örerken 3 numara tığ kullandım. Tığ numaram gözükmüyor ama tığımın numarası 3 numara. Askımızın yapımına zincir çekerek başlayacağız. 5 zincir çektim. Daha geniş yapmak isterseniz 5 ve katları olacak şekilde zincir çekmeniz gerekiyor. Yani 5, 10, 15, 20 olarak zincir çekmeniz gerekiyor. Bu model ile başka neler yapabilirsiniz? Çanta yapabilirsiniz, supla, atkı, yelek, runner, yatak örtüsü, battaniye, sehpa örtüsü. Her türlü çalışmayı yapabilirsiniz. İstediğiniz iplerle de çalışabilirsiniz. İpinizin kalınlığına ve inceliğine göre de tığ numaranızı belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi 5 adet zincirimi çektim ben. Bir zincir daha çekiyorum. Hemen 5. zincire batarak bir tane sık iğne yapıyorum. 4. zincire de batıyorum. Bir tane sık iğne. İlk sıramda toplam 5 adet sık iğne yapacağım. Bakın tığıma ilmek dolamıyorum. Direkt batıyorum zincirime. Tığımla ipimi çekiyorum. 2 ilmeğimi tek seferde boşaltarak bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 2 adet daha sık iğne yaparak sık iğne sayımı 5'e tamamlıyorum. Birinci sıramızı tamamlamış olduk. Bir zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. Her sıraya başlarken bir zincir çekerek sık iğnemizi rahatlatmış olacağız. Şimdi ilk sık iğnenin tepe boşluğuna battım, bir tane sık iğne. İkinci sık iğnenin tepe boşluğuna battım, bir tane sık iğne. İkinci sıramda da toplam 5 adet sık iğnem olacak. Hatta üçüncü sıramda aynı şekilde olacak. Toplam 3 sıra 5'er adet sık iğne örüyoruz. İkinci sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Her dönüşte bir zincir. 5 adet daha sık iğne yapıyorum. Burayı hızlıca geçiyorum artık. Şimdi model kurulumumuza başlayacağız. Yine bir zincir. Geriye dönüyorum. Peş peşe toplam 3 adet sık iğne yapacağız. Burada da bir fark yok. İlk sık iğnemin tepe boşluğuna battım, bir tane sık iğne. İkinciye battım, bir tane sık iğne. Üçüncüye de battım, bir tane sık iğne. Şimdi model kurulumumuzu yapacağız. Ben anlatımıma devam ederken lütfen sizler de videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Beğeni yaparak ve yorum yaparak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi kaçıncı sıramız? 4. sıramız. 4. sıramızda başlangıçta 3 adet sık iğne yaptık. Şimdi ne yapacağız bakın. 3. sıraya değil, 2. sıradaki şu 2. sık iğnenin, bakın 1. sık iğne değil 2. sık iğne. Şuradaki boşluğa batarak uzun bir ilmek yapacağız. Ne yaptık? Toplam 4 sıra ördük. 4. sıramızdayız. 3. sıraya değil, 2. sıranın 2. sık iğnesinin tepe boşluğuna batarak uzun bir ilmek yapacağız. Tığımıza ilmek dolamıyoruz. Şurada bakın belirlediğim, gösterdiğim noktaya batacağız direkt. Direkt batıyorum. Arkadan tığımı çıkarttım. İpimi tığın başıyla öne doğru çekiyorum. Ne yaptık? Uzun bir ilmek aldık. Tığımızdaki 2 ilmeği tek seferde boşaltıyoruz. Bakın 2 tane uzun ilmeğimiz oldu. Şimdi 4. sık iğneye değil 5. sık iğneye batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 4.'yü bu uzun ilmeğimizle birlikte örmüş olduk. Şimdi geriye dönüyoruz. Artık her sıramız aynı şekilde işleyecek.
Bir zincir çekiyorum. Dönüşlerimiz hep bir zincir. Geriye dönüyorum. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne. Bakın uzun ilmeğimizin tepe boşluğu. Oraya da bir tane sık iğne. Başlangıçta hep peş peşe 3 tane sık iğne. Peş peşe her bir sık iğnenin tepe boşluğuna batarak 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi buradaki detayı da şöyle anlatacağım. Şurada bakın uzun ilmeğimizin olduğu sıra değil, onun altındaki. En son ördüğüm sıra değil, onun altındaki ikinci sık iğnenin başlangıçtan 1, 2. İkinci sık iğnenin tepe boşluğuna batacağız. Bakın arkadan tığımızı çıkarttığımızda ise şu uzun 2 tane ilmeğimizin altında kalmalı tığımız. Arasından çıkartmıyoruz tığımızı. Yani şu 2 uzun ilmeğin şöyle arasına tığımızı sokmuyoruz şuraya. Bakın altından. Doğru yere battığınızda zaten alt kısmında kalacaktır tığınız. Şimdi ne demiştik? Şu en son ördüğümüz, kurulumumuzu yaptığımız sıra değil. En son ördüğümüz sıranın altındaki sıra. İkinci sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bakın iki uzun ilmeğimin altında kaldı tığım. Uzun ilmek çekeceğim yine arkadan öne doğru. Tığımdaki 2 ilmeği de tek seferde boşaltarak buradaki uzun örgümü yapıyorum. Ne yapıyorduk? 4. sık iğnemize batmıyoruz çünkü uzun ilmeğimizle birlikte 4. tepe boşluğumuzu oluşturmuş olduk. 5. en sonki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz. Bir tane sık iğne. Tekrar göstereceğim. Geri dönüşümüz bir zincir. Peş peşe 3 tane sık iğne. 1. İkincisi uzun ilmeğimizin tepe boşluğuna geliyor. 2. Ve 3. Şimdi tekrar aynı şekilde model kurulumu yapacağız. Uzun ilmeğimizi ördüğümüz sıra değil, bir önceki. Bakın. Yarım sıramı saymıyorum. Burası bizim şu an işlem yaptığımız sıra. Bunu değil. Uzun ilmeğimizi tam olarak ördüğümüz, yani tamamladığımız şu sıra değil, bir önceki. İkinci sık iğnenin tepe boşluğuna battım. Bakın yine uzun ilmeğimin altından çıktı tığım. Doğru sık iğneye batarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Uzun ilmeğimi arkadan öne doğru çektim. Tığımdaki 2 ilmeği boşalttım ve en sondaki sık iğnemin, yani 5. sık iğnemin tepe boşluğuna battım. Bir zincir bir kez daha göstereceğim. Sonrasında artık göstermeme gerek yok. Bir tane sık iğne, ikinciyi uzun ilmeğimin tepe boşluğuna, üçüncüyü de yapıyorum. Hemen uzun ilmeğimi öreceğim. Alt sıra değil, ondan önceki bakın. En son ördüğüm sıra değil, bir önceki sıranın 1, 2 bakın ikinci sık iğnenin tepe boşluğu zaten şurada kendini belli ediyor. Şurada bir tane kısa ilmeği var. Oradan battığımda şöyle bakın uzun ilmeğimin altından tığım çıkmış oluyor. Belirlediğim noktaya batıyorum. Arkadan öne doğru ipimi tığımla çekiyorum. Uzunca bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmeğimi boşaltıyorum. 2 ilmeğimi tek seferde boşalttım ve 5. sık iğnenin tepe boşluğuna batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Modelimizin örgü şekli bu kadar. Başka hiçbir detay yok. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar çanta askınızı örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi burada genişliğini paylaşayım. Benim çantam için yeterli ölçüde oldu. 3 santim genişliği var çanta sapımın. Dediğim gibi uzunluğunu belirleyecek olan sizin kendi beden ölçünüz. Şöyle arkalı önlü de göstereyim. Her iki tarafı da aynı güzellikte oluyor. Ben çok beğendim bu modeli. Kendime bir tane telefon çantası örmek istiyorum bu model ile. Bir sonraki videomda zaten telefon çantamın anlatımı olacak. Değil mi? O videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.